İran ve Azerbaycan arasında yaklaşık 765 kilometre uzunluğunda sınır var. Sovyetlerin dağılmasından sonra belirlenen bu sınırlar nedeniyle 1992'den bu yana iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler başlamış oldu. Aslında bu ilişkiler çok daha eski zamanlara dayanıyor. İşte bu videoda iki ülke arasındaki derin tarihi detaylı bir şekilde anlatmak istiyorum. Bu durumu size bir de harita üzerinde anlatayım. Burası yaklaşık 11 milyon nüfusa sahip olan Azerbaycan. Buraysa İran. İran'ın Azerbaycan'la sınır paylaştığı bu topraklarda Azerbaycan nüfusunun neredeyse 2 katından daha fazla Azerbaycan Türk'ü yaşıyor. Zaten bu nedenle Azerbaycan Türkleri İran'ın kuzeybatısını Güney Azerbaycan olarak adlandırıyor. Bu deyim sadece Azerbaycanlılar tarafından kabul gören bir ifade değil. Aynı şekilde İran devleti de bu bölgeyi Doğu ve Batı Azerbaycan olarak tanımlıyor. Tebriz, Urmiye, Erdebil ve Zencan gibi önemli şehirlerde yaşayan Azerbaycanlılar neredeyse 25 ila 30 milyonluk nüfusa sahip. Kimileri bu sayının 40 milyona kadar ulaştığını ifade etse de bunları kanıtlayabilecek resmi belgelere sahip değiliz. Çünkü İran devleti bu konuda resmi belgeler paylaşmıyor. Yine de dedikoduların önüne geçmek için resmi bir açıklama paylaşmak isterim. 2010'ların başında Türkiye'yi ziyaret eden İran Dışişleri Bakanı Ali Ekber Salihi, İran nüfusunun %40'ı Türkçe konuşuyor şeklinde açıklama yapmıştı. Bu istatistik hiç de azımsanacak bir yüzde değil. Bu bilgiler bize İran'ın 31 eyaletinden 2 tanesinin neden Azerbaycan ismini taşıdığını açıklamış oluyor. İran devletine göre Batı ve Doğu Azerbaycan olarak adlandırılan bu coğrafya, Azerbaycan tarafında Güney Azerbaycan olarak adlandırılıyor. Ayrıca Azerbaycan Türkleri bu topraklarla ana vatanlarının birleşmiş haline bütün Azerbaycan diyor. Pekala, nüfusu hem kendi ülkesindeki halktan hem de dünya üzerindeki birçok devletten daha fazla olan bu halk bu kadar büyük bir ekonomik güce sahipken nasıl oldu da başka bir ülkenin egemenliği altında kaldı? Öncelikle şunu söylemem gerekir ki Güney Azerbaycan tarihi boyunca birçok devletin egemenliği altında kalsa da her zaman Azerbaycan Türk kimliğini korumayı başardı. Safeviler döneminde Tebriz, imparatorluğun ilk başkentiydi. Bu nedenle büyük bir kültürel ve siyasi merkez haline dönüştü. Kaçarlar döneminde de bu bölge önemini korumuş ancak 19. yüzyılda Rusya ile İran arasında yapılan anlaşmalar sonucu kuzeydeki Azerbaycan toprakları ikiye bölünmüştü. 1828'de imzalanan Türkmençay Anlaşması ile Azerbaycan'ın kuzeyi Rusya'ya, güneyi ise İran'a bırakılmış ve bugünkü sınırlar oluşmuştu. İran 1941'li yıllarda Birleşik Krallık ve Sovyetler Birliği'nin işgali altındaydı. Bu dönemde İran Şahı Rıza Pehlevi koltuğundan indirilmişti. Devam eden yıllardaysa özellikle de 1946 yılında işgal hız kazanmıştı. İran'ın birçok kısmı İngilizler tarafından kontrol ediliyordu. Ayrıca Kızıl Ordu da İran'ın kuzeyine ilerlemeyi sürdürüyordu. Stalin ise etki alanını yeni bağımsız devletler oluşturarak arttırmayı amaçlıyordu. 1945 yılında Mahabat Kürt Cumhuriyeti ile eş zamanlı olarak Sovyetler Birliği'nin desteğiyle Güney Azerbaycan Cumhuriyeti kuruldu. Kurulan bu ülkenin başkenti Tebriz'di. Öte yandan devletin başına Seyit Caver Pişevari getirilmişti. Fakat Amerika'nın baskıları sebebiyle Sovyetler Doğu Avrupa'daki çıkarları karşılığında bölgeden çekilme kararı aldı. Böylece Azerbaycan Milli Hükümeti İran'ın düzenli ordusu karşısında çaresiz kaldı. Böylece 150 ila 200 bin kilometrekarelik alanı kapsayan bu coğrafya, Birleşik Krallık ve Sovyetlerin bölgeden çekilmesini destekleyen ABD'nin yüzünden İran'a bırakıldı. Ayrıca bu dönemden sonra yönetim Farsların eline geçmişti. Şah Muhammed Pehlevi'nin Azerbaycan Türkçesiyle eğitim veren tüm kurumları kapattırmasının nedenleri arasında Ebulfez Elçibey döneminde yaşanan Pan-Türk siyasi söylemi vardı. Haliyle İran'ı endişelendiriyordu. Bu nedenle İran yönetimi ülkesindeki Türk nüfusunun fazlalığından dolayı Azerbaycan'dan gelebilecek olası tehditleri engellemek için Ermenistan'la güçlü bir ortaklık kurmayı tercih etti. İran ve Azerbaycan'ın ikili ilişkilerini bunun gibi olumsuz etkileyen birçok konu var. O konulardan birisi de Azerbaycanlılara Azeri denilmesi. Farkında olmadan bunu biz de yapıyoruz. Azerbaycan Türkleri kendilerine Azeri denilmesinden hiç hoşlanmıyor. Bence Azeri kelimesinin İngilizlerin bize Hindi anlamına gelen Turkey kelimesini kullanmasından hiçbir farkı yok. Her ikisi de bir halkı aşağılamak için planlanmış ve tarihi dayanağı olmayan söylemler. Öyle ki Stalin döneminde Azerbaycan Türkleri çeşitli şekillerde ayrımcılığa ve baskılara maruz kaldı. Bu dönemde özellikle Azerbaycan Türklerinin milli kimliklerini ve kültürel ifadelerini sınırlayan bir dizi politika uygulandı.
Örneğin Azerbaycan Türkçesinde alfabe değişikliği gerçekleştirildi. İlk olarak Latin alfabesine geçiş yaptılar. Ancak Stalin'in emriyle 1939'da Kiril alfabesine geçildi. Bu durum halkın eğitimini ve kültürel ifadesini etkileyen önemli bir baskı aracıydı. Ayrıca 1938 yılına kadar buradaki kişilerin kimliklerine milliyet kısmında Türk yazılırken 1938'den sonra Azerbaycanlı diye değiştirildi. Elbette tüm bunları boşuna yapmadılar. Bölgede ikinci bir güçlü Türk devletinin kurulmasını önlemek amacıyla bilinçli bir şekilde yaptılar. Bunun yanında Stalin dönemi geniş çaplı politik baskılar ve sürgünlerle de anılır. O dönemlerde birçok Azerbaycan Türk'ü düşman halk olarak etiketlendi ve böylece sürgün edildi. Bu süre zarfında Azerbaycan'ın bazı bölgeleri de Ermenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'ne verildi. Konuyu toparlamak gerekirse Stalin'in uydurmuş olduğu Azeri sıfatı Farsların bile kullandığı kalıp haline geldi. Peki Azeri ve Azerbaycanlı arasındaki fark ne? Bu konuyu basitçe şöyle özetleyebilirim. Azerbaycan Türkleri, Azerilerin İran'da yaşayan Fars etnik grubuna ait insanlar olduğunu söylüyor. Birçok dil bilimci ve tarihçi Azeri kelimesinin kökeninde Farsça olduğunu kabul ediyor. Bu nedenle İran, Azerbaycanlıların kökünün Fars olduğunu ve orada yaşayan insanların zorla Türkleştiğine inanıyor. Bu yüzden Azeri kelimesi kullanılmamalı. Azeri kelimesi her ne kadar Azerbaycan'ın kısaltılmışı gibi dursa da aslında böyle değil. Maalesef konu dönüyor dolaşıyor ve Ruslara geliyor. Gerçeği söylemek gerekirse Ruslar aslında Azerbaycan'a çok büyük zararlar verdi. Öyle ki Zengezur'u Ermenistan'a, Borçalı'yı Gürcistan'a, Güney Azerbaycan'ı ise İran'a bırakarak bütün Azerbaycan'ın yeniden birleşmesini imkansız hale getirdiler. Azerbaycan halkının bütün Azerbaycan hayali elbette devam ediyor. Fakat ne yazık ki Rusya günümüzde hala bu bölgede işleri karıştırıyor. Ancak buna rağmen Azerbaycan'ın yakın dönemde önemli kazanımlar elde edeceğini düşünüyorum. Gerek ekonomik gerekse askeri anlamda çok güçlendiler. Hazar Denizi'ndeki büyük petrol ve doğalgaz rezervleri sayesinde bu alanda önemli bir oyuncu haline geldiler. Tüm bu bilgiler dahilinde basitçe şunu söyleyebiliriz ki, bugün İran'da Azerbaycan topraklarının olması ve burada milyonlarca Azerbaycanlının yaşamasının ana nedenlerinden birisi Ruslar. Rusların bıraktığı bu kötü miras nedeniyle Azerbaycan ve İran günümüzde birçok sorun yaşıyor. Her ne kadar İran'da Azerbaycanlılar yaşıyorsa, Azerbaycan'da da Farslar yaşıyor diyebiliriz. Mesela Talışlar Farsi kökenli bir halk. Ağırlıklı olarak Azerbaycan'ın güneydoğu rayonlarında yaşıyorlar. Resmi kaynaklara göre nüfusları yaklaşık 100 bin dolaylarında. Kimi iddialara göre de 300 binin üzerinde oldukları söyleniyor. Ayrıca Bakü yönetimi Ermenistan ve İran'ın Talış halkı arasında ayrılıkçı politikaları teşvik ettiğine inanıyor. Diğer yandan İran ve Ermenistan hem siyasi hem de tarihsel olarak istikrarlı bir ilişkiye sahip. Devlet yapılarındaki farklara rağmen her iki ülkede karşılıklı fayda sağlayan bir ortaklık oluşturmayı başarmış gibi görünüyor. İran kendisiyle aynı inanç ve mezhebe sahip olan Azerbaycan'la yakınlaşmak yerine dünyada Hristiyanlığı benimseyen ilk ulus olarak tanınan Ermenistan'la yakın bağlantılar kuruyor. Tam da bu noktada konuyu coğrafi olarak ele almak gerekiyor. Çünkü hem Azerbaycan hem de İran ekonomi ve ulaşım açısından stratejik bir konumda bulunuyor. Her iki ülkede petrol ve doğalgaz kaynaklarına sahip ve haliyle bu kaynakları kendi toprakları üzerinden ihraç etmeyi amaçlıyor. Azerbaycan, ekonomisini petrol sektöründen bağımsız hale getirip çeşitlendirmek için çalışırken, İran bu konuda önemli bir rakip olarak karşısına çıkıyor. 1990'ların başlarında Amerika'dan gelen baskı nedeniyle İran'ın Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol projesine katılmasının reddedilmesi, ilişkileri olumsuz etkileyen başka bir faktördü. Azerbaycan sonraki yıllarda İran ile bağları yeniden güçlendirmeye ve güven inşa etmeye çalıştı. Ancak İran, bölgedeki Batı odaklı enerji projelerinin dışında bırakıldı. Hatta işi daha da abartan İran, ABD, İsrail ve Türkiye'ye karşı gelmek amacıyla anti-Batı söylemini içeren bölgesel bir politika benimsedi. Bu politika, Azerbaycan'ın İsrail ile askeri ilişkileri konusunda da endişelere yol açıyordu. Öte yandan İran ve Azerbaycan arasındaki ikili ilişkiler Hazar Denizi üzerindeki anlaşmazlıkları da kapsıyor. Sovyetler Birliği'nin çöküşünden bu yana Hazar Denizi'ne sınırı olan ülkeler, denizin doğal kaynak yönetimi ve güvenlik dağıtımı için bölünmesi konusunda anlaşma sağlamakta oldukça zorlandı. İran ve Azerbaycan, denizin nasıl bölüneceği ve hidrokarbon kaynaklarının kendi çıkarlarına göre paylaşımı konusunda farklı görüşlere sahipti. Azerbaycan, her devlete ulusal bir kıyı çözümü tahsis eden Medyan çizgi ilkesini destekledi. Böylece her ülke kendi sınırları içerisinde diğer ülkelerle tartışmadan
kaynaklardan yararlanacak ve su sınırları içerisinde özgürce sefer yapabilecekti. Ancak İran bu politikayı benimsemedi ve marjinal bir çizgiye sahip olmayı tercih etti. Ardından Hazar Denizi'nin tabanını ve yüzeyini birlikte kullanmak üzere her ülkeyi %20 mülkiyet payıyla bölmeyi önerdi. 2001 yılında İran'ın keşif faaliyetleri nedeniyle Azerbaycan'ı tehdit etmesinin ardından neredeyse iki ülke savaşa giriyordu. Neyse ki böyle bir durum yaşanmadı. Ama eğer yaşanmış olsaydı İran, Azerbaycan'da yaşayan İrani bir halk olan Talışları etkileyen politikalarda gerçekleştirecekti. Az önce Güney Azerbaycan örneğini verdiğim gibi Azerbaycan sınırları içerisinde de Fars nüfusu yaşıyor. Ağırlıklı olarak ülkenin güneydoğu rayonlarında yaşayan Talışların resmi kaynaklara göre yaklaşık 100 bin nüfusu bulunmaktadır. Bazı iddialara göre de 300 binin üzerindedir. Bakü yönetimi Ermenistan ve İran'ın Azerbaycan'a karşı bir araç olarak kullanmak için Talış halkı arasında ayrılıkçı politikaları teşvik ettiğine inanıyor. Diğer yandan İran ve Ermenistan hem siyasi hem de tarihsel olarak istikrarlı bir ilişkiye sahip. Devlet yapılarındaki farklılıklara rağmen her iki ülkede karşılıklı fayda sağlayan bir ortaklık oluşturmayı başarmış gibi görünüyor. İran, dünyada Hristiyanlığı benimseyen ilk ulus olarak tanınan Ermenistan'la yakın bağlantılar kurdu ve önemli bir Ermeni topluluğa ev sahipliği yapıyor. Ancak buna rağmen son yıllarda İran'da yaşayan Ermenilerin sayısı azalmıştır. Ermenistan'ın denize kıyısı olmayan coğrafyası ve Dağlık Karabağ sorunu nedeniyle Türkiye ve Azerbaycan tarafından uygulanan ambargo, onlar için İran sınırını hayati bir kapı haline getirdi. İran ve Gürcistan üzerinden geçen ulaşım yolları, Ermenistan'ın politikası, ekonomisi, enerjisi, kısaca her şey için oldukça kritiktir. Ermenistan tıpkı İran gibi Bakü-Tiflis-Ceyhan projesi de dahil olmak üzere birçok bölgesel projeden dışlandı. Bu nedenle İran, Ermenistan'ın önde gelen ticaret ortaklarından biri haline geldi. İran-Ermenistan doğalgaz boru hattı, Ermenistan'ın enerji ihtiyaçlarını karşılamak için açılmıştır. Bu arada Ermenistan'ın elektrik ihtiyaçlarını karşılamak için sınır bölgesinde bir hidroelektrik santrali ve yüksek gerilimli iletişim hattı da inşa edildi. Ermenistan küçük bir ülke olmasına rağmen İran'ın Ermenistan ile ilişkilerini geliştirmek için 3 amacı vardır. İlk olarak söyleyebilirim ki İran enerji ve ulaşım ihtiyacını karşılamak için alternatif yollar aramaktadır. Bu yüzden Ermenistan'ı kanal olarak kullanıyor. İkincisi, ulusal güvenlik için Azerbaycan'ı dengelemek önemli. İran, Ermenistan'a gerçekleştirecek olası bir saldırıda Ermenilerin yanında olduğunu da açıkladı. Üçüncüsü ise İran'ın batılı ülkeleri dengeleme ve Rus etkisini stabilize etme çabasıyla bölgesel güç olma isteği. Pekala. Zamanı biraz geri alalım. 19. yüzyılın sonu. İran'ın o dönemdeki hükümeti zayıf ve bölünmüş kurumlardan müzdaripti. Hükümetin büyük bir bütçe açığı vardı ve vergileri arttırmak için gereken güce sahip değildi. Örnek vermem gerekirse Nasreddin Şah yeni barajlar, demir yolları, düz yollar, madenler ve endüstriyel tesisler inşa etme haklarını Baron Julius de Reuters'a satmıştı. Dünyanın en büyük ajanslarından birisi hala bu adamın adıyla anılıyor. Bangladeş'i din üzerinden ikiye bölen meşhur Lord Curzon bu düzenlemeyi bir krallığın tüm kaynaklarının yabancı ellere teslim edilmesi olarak tanımlamıştı. Bence bu açıklamada oldukça ironik. Öte yandan Almanya, Berlin'den Bağdat'a bir demiryolu inşa etmek istiyordu. Bu durum haliyle Britanya ve Rusya'yı endişelendirdi. Çünkü bu güzergah topraklarımızdan geçiyordu. Dolayısıyla Osmanlı İmparatorluğu ile Almanya'nın müttefik olmasından şüpheleniyorlardı. Tüm bunlar yaşanırken 1907'de İngiliz-Rus konvansiyonu İran topraklarını Britanya ve Rusya'ya ait olacak şekilde böldü ve ortada tarafsız bir tampon bölge bıraktı. Bu anlaşma İran, Afganistan ve Tibet'i biraz daha fazla İngiliz-Rus tampon bölgelerine dönüştürdüğü gibi uzun süredir İran üzerinde yaşanan anlaşmazlığı da sona erdirdi. Büyük Britanya, Kuzey İran'dan uzak durma sözü verdi ve Rusya, Güney İran'ı İngiliz nüfus alanının bir parçası olarak tanıdı. Rusya ayrıca Tibet ve Afganistan'dan uzak durma sözü de vermişti. 1908 yılına gelindiğinde herhangi bir neden olmaksızın İran'a olan tutumlar aniden değişti. İran hükümetinden imtiyaz alan İngiliz iş adamı William Darcy, petrol araması için George Reynolds'ı işe aldı. 7 yıl boyunca ülke genelinde arama yaptıktan sonra nihayet Mescid-i Süleyman'da petrol keşfedildi. Bu oldukça özel bir durumdu çünkü Orta Doğu coğrafyasında bulunan ilk petroldü. Ertesi yılsa ilk modern petrol kuyusu açıldı ve İngiliz-İran Petrol Şirketi kuruldu. İngiliz hükümetinin şirketin çoğunluk hissesine sahip olması artık Britanya'nın İran'ın petrol ihracatını kontrol ettiği anlamına geliyordu. Buna rağmen 1. Dünya Savaşı patlak verdiğinde İran tarafsız olduğunu ilan etti. Ancak İran topraklarının
Britanya, Rusya ve Osmanlı İmparatorluğu'nun tam ortasında olması göz önüne alındığında bu tarafsızlık ilanı pek de etkili olmadı. Rusya, Britanya tarafından desteklenirken Osmanlı ise Almanya tarafında savaşa girdi ve İran hiçbir Avrupalı güç tarafından desteklenmedi. 1919'da imzalanan İngiliz-Fars Anlaşması'yla birlikte İngiliz-Fars Petrol Şirketi'ne daha da geniş haklar verildi ve böylece şirket tüm İran'da sondaj haklarına sahip oldu. Rusya'nın İran'ın kuzeyindeki etki alanını terk etmesinin ardından Britanya, Orta Doğu'nun birçok yerinde olduğu gibi İran üzerinde korumalı bir alan kurmak istedi. Ancak başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere birçok diğer güç bu hareketi kınadı. Çünkü ABD kolonyal imparatorlukları sevmiyordu ya da doğrudan kendisi İran'daki petrol rezervlerinde sondaj yapmak istiyordu. Olayları nereden bakacağınıza bağlı olarak yorumlamalar da değişebilir tabi. Gelelim 2. Dünya Savaşı zamanlarına. Bu dönemlerde İran tarafsız bir şekilde ortada durmayı tercih etti. Ancak İngiltere ve Sovyetler Birliği İran'ın tarafsızlığından kuşku duyuyorlardı ve ayrıca İran üzerinden sevkiyat yapma isteklerini de göz ardı edemezlerdi. İran Şahı Reza Pehlevi İngiliz ve Sovyet taleplerine direnç gösterdi. Ancak bu direnişin pek de işe yaramadığını fark etti. İngiliz ve Sovyet kuvvetleri Ağustos 1941'de İran'ı işgal etmeye başladılar. İngilizler güneyden, Sovyet kuvvetleri ise kuzeyden hareket etti. 2 hafta içinde İran'ın başkenti Tahran düştü. İngilizler ve Sovyetler İran'ı müttefik bir üs olarak kullanmaya başladılar. Bu, İngiltere ve Sovyetler Birliği'ne malzeme ve erzak sevkiyatı için hayati bir koridor sağladı. İran'ın işgali, ekonomik ve politik açıdan büyük karışıklıklara yol açtı. İngiliz Fars Petrol Şirketi ile İran arasında ilginç bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşmaya göre İran'ın hiçbir petrol ihracatı üzerinde kontrolü olmayacaktı ve bu süreç 60 yıl boyunca devam edecekti. Aynı şekilde bu anlaşmaya göre 1 ton petrol ihracatı için İran'a sadece 4 pound ödemeyi taahhüt etmişlerdi. İkinci Dünya Savaşı'nda İran, Alman ordularının Sovyetler Birliği'ne karşı oldukça başarılı olduğunu fark etti. Haliyle de savaşı Almanya'nın kazanacağını bekliyorlardı. Ama pek de umdukları gibi olmadı. İşgalle birlikte Rıza Şah'ın tahttan indirilerek sürgüne gönderilmesinden sonra yerine 23 yaşındaki oğlu Muhammed Rıza Pehlevi geçirildi. Ertesi yıl İran, İngiltere ve Sovyetler Birliği arasında bir anlaşma imzalandı. Buna göre muhtemel bir Alman saldırısında İran'ı İngiltere ve Sovyetler koruyacaktı. Bu ittifaka daha sonra ABD de dahil oldu. Anlaşma, savaşın bitişinden sonraki 6 ay içinde bütün yabancı devletlerin askerlerinin İran'dan çekilmesini şart koşuyordu. 1944 itibariyle koruyucu devletlerin İran hükümetine baskıları yoğunlaştı. Özellikle petrolden paylarını isteme konusunda oldukça ısrarcılardı. Savaş biterken İran toprakları hala işgal altındaydı ve ülke petrolünün akıbeti belirsizdi. İşgal 1946'da resmi olarak sona erdi, ancak Sovyetler Birliği'nin İran'ı terk etmesi birkaç ay daha sürdü. Ayrıca bölgede Sovyetlerin desteklediği 2 yeni ülke kurulmuştu. Bunlardan birisi Azerbaycan Halk Hükümeti iken diğeri ise bir Kürt Cumhuriyeti olan Muabat Cumhuriyeti'ydi. Her iki devlet de Sovyetler Birliği'nin bölgeden çekilmesinin ardından İran ordusuna direnememiş ve yıkılmıştı. İşgalin sona ermesinin ardından İran iç siyasi çalkantılarla boğuştu. Hükümet ilk iş olarak elbette petrol sektörünü millileştirmeye çalıştı. Ancak bu çaba Birleşik Krallık ve ABD'nin müdahalesi sonucu 1953'te gerçekleşen Muhammed Mossaddeq'ın devrilmesiyle sonuçlandı. 1979 İslam devriminin önemli bir öncüsü oldu ve İran'ın batıya karşı güçlü bir güvensizlik ve düşmanlık geliştirmesine neden oldu. Günümüzde Hürmüz Boğazı, dünyada üretilen enerjinin yaklaşık %15'inin geçtiği yerdir ve buradan geçen petrol ve gazın ülke için önemi çok büyük. Öte yandan İran, bu rezervler için diğer Arap ülkeleriyle toprak sorunları yaşıyor. Şüphesiz o ülkelerden birisi hem mezhep farklılığı olan hem de petrol ve doğalgaz kaynakları gibi konularda anlaşmazlıklar yaşayan Suudi Arabistan'dır. İran ve Suudi Arabistan, dünya petrol rezervlerinin büyük bir bölümüne sahiptir ve bölgesel güç mücadeleleri bu kaynakların kontrolü üzerinde de yoğunlaşmaktadır. Ayrıca Hürmüz Boğazı'nın yakınlarında yer alan küçük ve büyük Tunp adaları da İran ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında bir anlaşmazlığa neden olan başka bir sorundur. İran, adaların kendi toprakları olduğunu iddia etse de Birleşik Arap Emirlikleri bu topraklarda hak iddia etmektedir. Bunun sebebi çok basit. Çünkü Hürmüz Boğazı dünyanın en stratejik su yollarından birisidir. Burası dünyanın petrol koridoru. Çünkü petrol buradan yayılıyor ve dünya petrol ticaretinin 1/5'i bu koridorda yapılıyor. İşte bu ve buna benzer anlaşmazlıklar bölgedeki askeri varlığın
ve bölgesel güç mücadelelerinin artmasına neden olmaktadır. Dünya petrol ticaretinin büyük bir kısmının Hürmüz Boğazı'ndan geçtiği gerçeği göz önüne alındığında, İran'a karşı en sık kullanılan yöntem ekonomik yaptırımlar ve ablukalardır. Konuyu toplamak gerekirse, İran'ı kültürel miras açısından çok severim. Ülkeyi ziyaret etmek için de oldukça meraklıyım. Bölgede görmek istediğim çok fazla şey var. Ama İran gerçekten garip bir ülke ve garip bir siyasi eğilimi var. Düşünün, Müslüman bir ülke olsa bile Azerbaycan-Ermenistan geriliminde Ermenilerden yana olabiliyor, Araplara ve hatta onları fonlayan ABD'ye kafa tutuyor. Tuhaf bir ekonomik düzende baskıcı rejimde ilerliyorlar. Elimden geldiğince detaylı bir şekilde size İran'ı anlatmaya çalıştım. Beni buraya kadar dinlediğin için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.